Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Doktor bebeğimin yapılışına devam ediyoruz arkadaşlar. Kafası, vücudu bitti. Ayakkabıları da bitti arkadaşlar. Ben kıyafetlerini yaptıktan sonra kafasını monte ediyorum. Kafası burada hazır bekliyor arkadaşlar. Önce eteğini yapacağız. Sonra gömleğini yapacağım beyaz. Ondan sonra en sonda kafamızı monte edeceğiz. Bu videomda etek yapımını anlatacağım size. İpim yarn cins kullanıyorum arkadaşlar. Bordo ip kullanacağım. Çünkü size demiştim daha önce. Tişörtü body'siyle uyumlu. Yani body'sini ona göre seçin. Eteği ne renk yapacaksanız ikisini uyumlu bir renk seçin diye söylemiştim arkadaşlar. Ben bordo yapacağım. Griye uygun olduğu için. Gömleği de beyaz olacağı için yani böyle uygun gördüm. Bunun için arkadaşlar 30 tane zincir çektim eteği için. Ben etek boyunu böyle önce zincir çekiyorum arkadaşlar. Kendi istediğim uzunlukta ne kadar uzunluğu yapacaksam ona göre zincirimi çekiyorum. Ben şu diz kapağına kadar yapacağım uzunluğunu belinden. Beli buradan buraya kadar 30 zincir oldu arkadaşlar. 30 zincir çektim. Ve şimdi döneceğim arkadaşlar. İkinci zincirden başlayarak 29 tane sık iğne yapacağım. İkinci zincirden başlıyorum. İkinci zincirden başlayacağım arkadaşlar. Ve 29 tane sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar, buraya kadar arkadaşlar, son halkaya kadar 29 tane sık iğne yapalım önce. Normal sık iğne yapıyoruz. Tek halkasını alıyorum zincirin. Böyle bu şekilde sık iğnemizi yapacağız. 29 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi sona kadar bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Ve arkadaşlar şuradan yapacağız, bakın. Arka lobdan alacağız ikinci sırayı. Bakın şu sık iğnenin zincirin tepesinden, yani sık iğnenin halkasının ortasından giriyoruz arkadaşlar. Bulo yapıyoruz. Hani bulo yapıyorduk ya, onun gibi arkasından girip bu şekilde öreceğiz. Bakın buradan. Sıra sonunda 4 tane sık iğne kalana kadar arkadaşlar bunu yapacağız. Sıra sonunda 4 tane sık iğnemiz kalsın. Şuradan 4 tane kalana kadar bunu yapacağız. Arka lobdan alıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle. Bütün sıralarımızı böyle öreceğiz. Evet, buraya kadar bir örelim. Arkadaşlar 5 tane sık iğne kaldı burada. 5 tane, 1 2 3 4 5 20 29'du. 5 kalana kadar yaptım arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Fakat onu ilmek kaydırma olarak yapacağım arkadaşlar. Bakın böyle aldım. Buradan girdim yine arka lobdan. İlmek kaydırdım. Ve dönüyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Hemen ilk sık iğnenin arka lobundan yine girip sık iğnemi yapıyorum. Böyle arkadaşlar, geri döndüm ve devam edeceğim buraya kadar. Burada kaç tane sık iğnemiz kaldı? 25 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar eteğin boyunda. Bu kalan 4 sık iğnemiz de beli olacak. Bel kısmı olacak arkadaşlar. Burada 25 tane sık iğneyi aşağı kadar öreceğim. Son halkaya kadar. Ondan sonra tekrar geri döneceğim. Buraya kadar geleceğim. Ben şuraya kadar öreyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu son sık iğneyi mutlaka yapın. Burada eksik kalır yoksa. Hani orayı atlamayın. 25 tane sık iğne yaptım. Yine arka lobdan arkadaşlar. Hep arka lobdan alacağız. Onu unutmayın. Etek ucunda bir zincir çekiyorum. Burası eteğimizin ucu. Burası bel kısmı arkadaşlar. Bir zincir çektim. İkincisinden hemen yine aynı şekilde
25 tane arka lobdan sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Bu bel kısmına gelene kadar yapalım. Şuraya kadar yapacağım. Arkadaşlar bu son sık iğnenin içine batmayı da unutmayın. Yani 25 tane olacak tam. Burada eksik yaparsanız böyle kısa olur. Ölçüsü tam değişir arkadaşlar. 25 tane sık iğne yaptım yine arkadaşlar. Şimdi buradaki 4 tane sık iğneyi yine arka lobdan öreceğim arkadaşlar. Bel kısmına geçtik. Bakın. 1 2 3 ve 4. Bu son halkaları örmeyi atlamayın sakın. 4 tane sık iğne olacak burada da. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine arkadaşlar bakın bu arka lobdan geri döndüm. 4 tane yapıyorum. Hep arka lobdan öreceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Buradan 4 tane bel için ördüm. Geri 25 taneyi de yapacağım. Arkadaşlar bu modelimiz artık bunun tekrarı olacak. Bu model yani bu sıraların tekrarı. Gideceğim. Aşağıdan geleceğim burada. Yine bir kere daha göstereceğim arkadaşlar size. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekeceğim. Bel kısmına kadar 25 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bu 25 sık iğneyi saymanıza gerek yok. Buradan 1, 2, 3, 4 sık iğne kalana kadar örebilirsiniz arkadaşlar. Ama sayarsanız eksik şuralarda atlayıp atlamadığınızı da arada sayıp kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine arka lobdan devam edeceğim. Bir zincir çekiyorum etek kısmında ve bel kısmında arkadaşlar dönerken. Böyle arka lobdan devam edip örelim bel kısmına kadar. Arkadaşlar bel kısmını ben 4 sık iğne yapıyorum. Ama buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar geri döneceğimiz zaman 5 tane sık iğne bırakıyorum burada. 5. bu son sık iğneyi yani etekten gelen son sık iğneyi ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Buraya bağlarken ilmek kaydırma yapıyorum. Burada bir zincir de çekebiliriz arkadaşlar. Yani çekmemizde bir sıkıntı yok. Dönüşümüz daha kolay oluyor arkadaşlar bir zincir çektiğimiz zaman. Ben diğerini bir zincir çekmeden yapmıştım ama böyle bir zincir çekip de dönebiliriz. Döndük arkadaşlar. Yine 25 sık iğne etek ucuna kadar gideceğim. Sonra tekrar geleceğim. Son kez size göstereceğim arkadaşlar. Bakın sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Bel kısmına geldim. Ne yapıyoruz burada? Hemen bel kısmına geçiyoruz. Şurayı biraz sıkıştıralım. Ve normal sık iğnemizi yapıyoruz. Arka lobdan ama tabii. Arka lobdan 2, 3, 4 tane sık iğnemizi yaptık. Ve arkadaşlar modelimiz böyle. Yani modelimiz bakın. Buradan bele geldikten sonra aşağı iniyoruz. Bir sıra dönüyoruz. Bel kısmına geliyoruz. 2 sıra aşağı dönüyoruz tekrar etek kısmına. 3 bir daha dönüyoruz. Böyle örüyoruz. 4. 4 sırada tamamlanıyor arkadaşlar. Modelimiz yani bu model 4 sırada bir tekrar ediyor. Her 4 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bunu arkadaşlar bebeğimizin bu buradan dikeceğiz eteğimizi. Burası arkaya gelecek. Bunu ölçebiliriz. Ne kadar olduğunu arkadaşlar. Ördükten sonra ördükçe belini ölçeceğiz. Eğer beli böyle tam sık olduğu zaman artık örmeyi bitireceğim arkadaşlar. Yani sayısını siz de kendiniz yani kaç sıra yapacağımızı bunu o şekilde belirleyebilirsiniz. Yani şu bel kısmını ölçerek ayarlayacağız arkadaşlar. Ölçüsü tam olduğu zaman eteğimiz ben ara ara size göstereceğim yine nasıl olduğunu arkadaşlar büyüdükçe sıralarımızı ona göre belirleyeceğiz. Belimize göre belirleyeceğiz yani. Ben biraz ördüm arkadaşlar. Ölçü ölçü gidiyoruz zaten. Bebeğimize böyle ölçüyoruz. Beli burası. Arkada dikeceğiz bunu.
Yani ben 2 4, şurası 4, burası 2 sıra örsem herhalde yetecek. Böyle sıkı yapalım arkadaşlar eteğini. Böyle ben birkaç sıra daha öreceğim. Sonra ölçeceğim arkadaşlar. Bittikten sonra tekrar göstereceğim size. Ben eteğimi bitirdim arkadaşlar. İpimi kestim. Şöyle sayalım. Eğer aynı sayıda yapmak isterseniz şu baştaki ilk sırayı, burası başlangıç yerimiz. Buradaki başlangıç sırasını saymayalım. Şuradan itibaren 1, 2 şu kabarıklıkları sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane beldeki bu, şunları sayıyoruz arkadaşlar. 16 tane oldu benimki. Siz de bebeğinizin üzerine ölçerek en sağlıklısı aslında. Çünkü elimiz gevşek olduğu zaman, sıkı olduğu zaman bu ölçüler değişebiliyor arkadaşlar. Ben ölçtüm. Bakın böyle. Bu şekilde dikeceğim şimdi bunu. Nasıl dikiyorum? Biten yerde biraz uzun ip bıraktım arkadaşlar. İpimi kestim. Etam iğnesi taktım. Şimdi buradan karşı tarafa geçiyorum. Burada bir iki kere, bir iki tur yapıyorum arkadaşlar. Bu belinde sıkı olsun. Yani sağlam olsun diye. Sonra arkadaşlar bu bulo yaptığımız yerden giriyorum bakın. Hani örerken bulo yapıyorduk. Oradan giriyorum. Karşı tarafın ilk zincir çektiğimiz sıra burası arkadaşlar. Buraya batıyorum ve böyle çıkıyorum arkadaşlar. Bakın tekrar gösteriyorum. Örerken bulo yaptığımız yer şurası bakın. Yani arka lobdan örüyorduk ya, orasına batıyorum. Karşı taraftan da hiç atlamadan böyle ortasından çıkıyorum arkadaşlar. İstediğiniz şekilde de dikebilirsiniz ama böyle yapınca hani burada ek olduğu pek belli olmuyor. Bakın böyle yaptım. Şimdi şuna batmışım. Şimdi sıradakine batıyorum ve çekiyorum. Bir daha göstereyim. Bakın burada biraz daha belli oluyor. Şuraya batıyorum. Tekrar buraya battım. Sıradakine böyle çektiğim zaman bakın arkadaşlar. Şu dikili kısım pek farkı olmuyor. Ben tamamlayacağım. Arkadaşlar eteği diktim ben arkadan. Bakın buradan çok belli olmuyor, böyle akordeon gibi pileli piliseli bir etek gibi durduğu için arkadaşlar böyle diktim. En uygunu böyle oluyor. Çok belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi eteğimizi giydireceğiz. Ben kafasını dikmeden önce eteğini giydiriyorum. Yukarıdan böyle evet, ölçüsü tam oldu. Genişliği net, çok beli bol olmadı arkadaşlar. Güzel oldu. Böylelikle arkadaşlar eteğimizi tamamlamış olduk. Doktorumuzun bir tek önlüğü kaldı. Bir de kafasını yerine yerleştireceğiz, dikeceğiz arkadaşlar. Kafamızı da arkadaşlar gövdeye monte edeceğim. Buraya
elyafı güzelce doldurdum arkadaşlar şu kısımlarına da. Ve ortasından böyle küçük bir makas yardımıyla, ince bir makas yardımıyla, çünkü parmak girmiyor buraya artık. Burası 12x olduğu için 12 sık iğne. Küçük bir yer. Biraz açtık. Gövdeden bıraktım. Boyundan bıraktım ipi arkadaşlar, buraya doladım. Tek kat dikeceğim. Çünkü küçük olduğu için 2 kat dikmeye gerek yok. Normalde ben 2 kat da dikiyorum. 2 kat iplik, hem gövdeden hem baştan aldığım ipi. Böyle kafayı yerleştirdik arkadaşlar. Ve her zaman diktiğim gibi yine size burada hemen ufak bir şekilde göstereceğim. Çünkü sadece bu videoyu seyreden ve yeni yapan arkadaşlar için ortalıyoruz. Ortaladık güzelce. Ve arkadaşlar buradan bunun ek yeri burada. Boyundan alıyorum. Ve kafadaki parçadan arkadaşlar. Şu şekilde alıyorum. Bakın yakından göstereyim. Bu şekilde alıyorum. Sık iğnenin arasından. Ve karşıdaki yerden de böyle arkadaşlar, kafadan. Bu şekilde karşılıklı ilmekleri alarak hiç atlamadan, zaten iki hem kafada hem boyunda da 12 sık iğne olduğu için arkadaşlar denk gelecek. Böyle dik. Evet arkadaşlar, boynunu diktim. Bu şekilde çok güzel oluyor bu yöntem. Şu yanda düğümü yanda yapmadım arkadaşlar. Burada başlamıştık. Burada bitirdim ama geri aldım. Şurada düğüm yaptım. İçeri aldım arkadaşlar arkada. Saçlarımız ve böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar eteğimizle birlikte. Kaldı bir tek doktorumuzun önlüğü. Bir dahaki videoda önlüğünü öreceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.